Merhaba arkadaşlar. Bu video serimizin üçüncüsünü çekiyoruz. Sinaps ayarlarını anlatmaya devam edeceğiz. Prime kernel Samsung Galaxy S7 Edge üzerinde. Şimdi daha önceki iki videomuzda anlatmadığımız şu son ayara değinelim. HPM voltaj kontrol dediği olay işlemcimizin en düşük, en bazal frekanstaki, en alt seviyedeki bekleme konumundayken bizim şurada ayarladığımız en minimum voltaj değerini mikrovolt seviyesinde daha da aşağıya çekerek, yani işlemcinin elektriğini birazcık daha keserek çok daha fazla güç tasarrufu, batarya tasarrufu sağlayan bir ayar var burada. HPM voltaj margin dediği. Bunu yükseltmeyi tavsiye etmiyorum çünkü cihazın performansına önemli derecede engel oluyor bu ayarı yükselttiğimizde. Yani cihazın tepkilerini inanılmaz derecede geç yapmasına sebep oluyor. Bunu da bu şekilde açıklamış olduk. Bugünkü konumuzda HPM bölümünden bahsedeceğim size. HPM bölümü kısaca şu. Buradaki açıklamaların bize anlattığı. Şu anda Exynos cihazımızın büyük ve A53 küçük 1.7 GHz'e kadar ve büyük işlemcimiz 2.6 GHz'lere çıkabilen iki işlemcinin toplamda 8 çekirdek olarak iki işlemcimizin görevleri nasıl bir anlaşmayla paylaşacağını ayarlayan bir güç dağılımı düzenleyici modülümüz var burada. Şöyle özetleyebiliriz. Bir işlem yükünün, örnek veriyorum, bir video oynatmanın veya bir internet sayfasında gezinmenin getirdiği grafiksel yüklere ve matematiksel komutsal yüklere göre işlemcilere dağılımı söz konusu. Yani şöyle diyelim. A53 işlemcimiz, ufak işlemcimiz, görevler ağır geldiğinde büyük işlemcinin göreve katılmasıyla pil ömrünün uzatılması söz konusu telefon kullanımımız boyunca. Buradaki ayarlarda büyük işlemcinin ne kadar sıklıkla görevlere destek olacağını belirtiyor kısaca. Yani büyük işlemcimiz, esas güçlü işlemcimiz görevlere nereden sonra müdahil olsun ve nereden sonra görevlerden ayrılsın, görevleri bıraksın küçük işlemcimize. Olay bunu belirlememizi sağlıyor. Buradaki down threshold ve up threshold ayarları şöyle. Bu ayarı ne kadar düşürürsek büyük işlemci o kadar fazla miktarda kullanılacak ve telefonumuz o kadar fazla performanslı ve hızlı bir şekilde işlemleri yapacak. Yine up threshold da aynı şekilde bu ayarı ne kadar düşürürsek bizim esas büyük güçlü işlemcimiz bizim çalıştırdığımız programlarda olsun, yaptığımız her işlemde olsun, buraları tamamen düşürürsek bu sefer neredeyse her zaman büyük işlemcimiz görevleri ele alıp yapacak ve pil tasarrufu çok düşecek. Cihazımızın pil ömrü, yani şarj dayanma süresi oldukça düşeceğini göreceğiz. Bu ayarları çok yükseltmemiz de tam tersine büyük işlemcimizin çok fazla beklemesi, işlemlere müdahale etmemesi ve küçük işlemcinin işlemleri daha uzun sürede yapması anlamına gelecek ve bu da
batarya ömrümüzü çok uzatacağı, yalnız performans olarak çok tatsız bir kullanım olacağı anlamına gelmekte. Bugünkü videomuz bu kadar. Yani buradaki açıklamaları direkt tercüme edecek olursak, bu ayarı ne kadar düşürürseniz diyor, büyük işlemci çekirdekleri o kadar fazla kullanılır ve ne kadar yükseltirseniz diyor, o kadar fazla pil tasarrufu elde edersiniz diyor. Aşağıdaki de aynı şekilde aynı açıklamayı yapıyor. Fazla diyor, gereğinden fazla diyor yükseltirseniz diyor, uygulamalar büyük işlemciyi diyor hiç kullanamazlar ve kullanıcı arayüzü şu an kullandığımız arayüz dediğimiz birimin oldukça kötü performansa sahip olacağını ve donmalara kadar varabileceğini söylüyor. Daha kesintisiz bir internet gezintisi için bu ayarı düşürmemizi bize öneriyor. Programın açıklamaları bu şekilde. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler arkadaşlar.